Rivayet odur ki Allah Azze ve Celle Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam'a bir deniz sahiline gitmesini ve oradaki acayipliğe bakmasını vahyetmişti. Süleyman Aleyhisselam da insanlardan ve cinlerden yanında kim varsa onlarla beraber yola çıkar. Sahile vardıklarında Süleyman Aleyhisselam bir sağına bir soluna bakar. Fakat hiçbir şey göremez. Bunun üzerine yanındaki bir ifrite şu denizin dibine dal ve bana orada gördüğün şeyleri anlat diye emir verir. İfrit hemen denize dalar ve bir saat sonra geriye döner ve şunları anlatır. Ey Allah'ın peygamberi, söylediğin gibi denize daldım. Bir mesafe bile gittim fakat denizin dibine ulaşamadım. Hiçbir şeye de rastlamadım. İfritin bu sözleri üzerine Süleyman Aleyhisselam başka bir ifrite, o halde sen şu denizin dibine dal ve orada ne görürsen, neye rastlarsan onun ilmini bana getir diye emir verir. O ifrit de Süleyman Aleyhisselam'ın emri üzerine hemen suya dalar ve bir saat sonra geriye döner. O da birinci ifritin söylediklerinin aynısını söyler. Hatta o ifrit birincisinden farklı olarak denizin dibine 2 mesafe daha çok iner. Hal böyle olunca Süleyman Aleyhisselam Veziri Asaf'ın hemen suya dalmasını emreder. Kısa bir süre sonra Vezir Asaf bembeyaz bir kubbeyle geri döner. Kubbenin tam 4 tane kapısı vardır. Bir kapısı inciden, bir kapısı yakuttan, bir kapısı mücevherden, bir kapısı da yeşil zümrüttendir. Bu muhteşem yapıyı Vezir Asaf sahilin kenarına indirir. Akabinde Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelerek o kubbeyi ilk ifritin daldığı mesafenin tam 3 katı daha fazla derinden çıkarıp getirdim der. Bunun üzerine o kubbeli yapının içinden bir adam çıkar. Bu adam beyaz bir elbise giymiş, yüzü genç bir adamdır. Süleyman Aleyhisselam kubbenin içine girmiş bu adama selam verdikten sonra seni bu denizin dibine indiren nedir diye sorar. Bunun üzerine adam cevap verir. Ey Allah'ın nebisi, benim kötürüm bir babam ve kör bir annem vardı. Ben 70 yıl onlara hizmet ettim. Annemin ölüm vakti geldiğinde şöyle dua etti. Allah'ım, oğlumun ömrünü sana kulluk etsin diye uzun tut. Babamın ölüm vakti yaklaştığında o da şöyle dua etti. Allah'ım, sen oğlumu şeytanın asla ulaşamayacağı bir yerde ibadet ettir. Ben onları defnettikten sonra buradaki sahile geldim ve şu kubbenin güzelliğine bakayım diye içeriye girdim. Sonra bir melek geldi ve ben içerideyken kubbeyi kaldırıp bu denizin dibine indirdim. Gencin bu sözlerinden sonra Süleyman Aleyhisselam, peki ne zaman bu sahile gelmiştin diye sorar. Adam, Halil İbrahim peygamber zamanında diye cevap verir. Süleyman Aleyhisselam, bulunduğu tarihe göre o gencin 1400 yaşında olduğunu anlar. Ama buna rağmen adamın üzerinde hiçbir yaşlılık belirtisi bulunmuyordur. Süleyman Aleyhisselam adama yeniden sorar. Bu denizin dibinde sen ne yer içerdin? Adam, ey Allah'ın peygamberi, her gün bana karnım doyacak kadar yiyecek verilir. Nereden geldiğini anlamam. O yemek sayesinde dünyadaki herkesin yediği yemeklerden aldıkları tatları alırdım. Açlığım, susuzluğum, hararetim, üşümem, uykum, uyuklamam hemen gidiverirdi. Süleyman Aleyhisselam adam bunları anlattıktan sonra yine sorar. Bizimle birlikte mi oturmak istersin yoksa seni geldiğin yere geri mi gönderelim? Ey Allah'ın nebisi diye cevap verir. Lütfen beni geldiğim yere geri gönder. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam Asaf bin Berhiya'ya dönerek bu adamı derhal geldiği yere götür ey Asaf diye emir verir. O da adamı hemen aldığı yere geri götürür. Süleyman Aleyhisselam oradakilere hitaben şöyle söze girer. Görüyor musunuz? Allahü Teala ana babasının duasını nasıl kabul buyuruyor? Onun için sizi ana babaya karşı gelip isyan etmekten sakındırıyorum. Allah size merhamet etsin. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle bir kez daha buluşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Aşıklar Şehri kanalımızda her bir hikaye manevi yolculuğunuzda size eşlik etsin, kalbinize dokunsun diye büyük bir özenle hazırlanıyor. Arkada büyük bir emek var. Sadece ekranda gördüğünüz birkaç dakika için bile günlerce çalışıyoruz. Geceli gündüzlü bir ekip sizlere en güzel, en derin, en anlamlı hikayeleri sunabilmek için oldukça uğraşıyor. Bu emeklerin daha fazla güzel kalbe ulaşması tamamen sizlerin desteğiyle mümkün. Bu yüzden videolarımızı beğenmek, kanala abone olmak ve yorum bırakmak gerçekten çok önemli. Sadece bir tıkla bu manevi hikayelerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerin her bir desteği bizim için çok kıymetli. Bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Daha nice güzel hikayelerde buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte Aşıklar Şehri'ni daha da büyütelim. Bu kıssaların içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.